Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz gerçekten çok şık örgü modelini çalışacağız. Ben ilk defa bir yabancı kanalda gördüm ve gerçekten çok beğendim. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Ben sarıyla örmüştüm ama dayanamadım. Şöyle renklerde nasıl duruyor diye görmek istedim ve griyle de ördüm. İnanılmaz güzel oldu. Sadece bir sırada 4 sıra örmüş gibi oluyor ve inanılmaz hızlı ilerliyor. Hemen şöyle tersini de göstermek istiyorum. Ters de gayet düzgün. Bu modelle neler yaparız diye soracak olursanız çok güzel battaniyeler, kazaklar, süveterler, yelekler, aklınıza ne geliyorsa onu rahatlıkla örebilirsiniz. Ve hemen şöyle iplerimden de bahsetmek istiyorum. Ben bebe ipi kullandım. Şimdi kullanacağım ip şöyle güzel bir maviyle örelim istiyorum. Çünkü renklerde nasıl duruyor çok merak ediyorum. Yine bebe ipi kullanacağız. Ve arkadaşlar 3.50 milimlik tığ kullanıyorum. Elimizi çok sıkmıyoruz ve inanılmaz gevşek de bırakmıyoruz. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Arkadaşlar, videoların devamlılığı için bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazmanızı rica ediyorum. Çünkü videoların devamlılığı için bu çok gerekli. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum ve hemen videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. Bu modelde zincir sayısı önemli değil. İstediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Kesinlikle zincirleri saymanıza gerek yok. Yani katlar yok daha doğrusu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane size göstermem için yeterli olacaktır. Hemen şöyle en son değil, hemen onun yanındaki ikinci zincire batırarak sık iğne yapıyorum bu sırada. Şöyle tek tek batıyorum ve bu sırayı sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet, sık iğne sıram bitti. Şimdi artık modele geçebilirim. Şöyle bir zincir çekiyorum, modeli çeviriyorum. Burada bir zincir çekmiştim zaten. 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen ilk zincire değil, bir aşağısındakine tığın başını dolamadan battım, ilmek aldım. Tığın başını doluyorum. Hemen altındaki zincirden ilmek alıyorum. 4 oldu. Tığın başını doladım. Sonuncu zincire batıyorum. İlmek alıyorum. 2, 4, 6 oldu. Tığın başını doladım. Hemen dibine değil, onun yanındakine batıyorum. İlmek alıyorum. Şu anda 8 tane ilmeğim var. Bu ilmekleri 3 kapatıyorum. 3 3 ve sonunda 2 tane kalması gerekiyor. 2 taneyi de bu şekilde kapatıyorum. Şimdi her zaman ilk battığımızda tığın başına dolamadan batıyoruz. Hemen şuraya değil, bakın, ilk boşluğa değil, ikinciye batıyorum. Tam şuraya bakın. İlmek aldım. Şimdi tığın başını dolamaya başlıyorum. Tığın başını doladım. Hemen bakın, battığım yeri gösteriyorum. Şuraya battım, ilmek aldım. Tığın başını doluyorum ve en son bakın, batacağım yer zaten belli. Hemen boşluğa battım. İlmek aldım. 6 tane ilmeğim var. Tığın başını doladım. Hemen öndeki boş sık iğne tepesine batıyorum. İlmek alıyorum. Ve 8 tane ilmeği 3 kapatıyorum. En son 2 tane ilmek kalana kadar. 3 kapattım. Sonda 2 ilmek kaldı. İkisini beraber kapattım. Gördüğünüz gibi model zaten ortaya çıktı. Tekrar göstereceğim. Bakın, şurada boşluklarım var zaten 3 tane. Şu 3 bölüme batıyoruz sadece. Bakın 1, 2, 3.
Daha sonra da önümdeki boş sık iğneye batıyorum. Şimdi ilk batışım tığın başını dolamadan. Daha sonra tığın başını doluyorum. Hemen bakın buraya battım. İlmek aldım. Tekrar tığın başını doladım. Hemen bakın batacağım yer belli zaten. Şöyle. Evet. Yine tığın başını doluyorum. Önümdeki boş sık iğneye batıp ilmek aldım. 8 tane ilmeğim var. 2, 4, 6, 8. 3 kez kapatıyorum. 1, 2, 3. Sonda 2 tane kalması gerekiyor. İkisini de aynı anda kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi ortaya muhteşem bir model çıkıyor. Yani şöyle baktığımızda neredeyse 4 sıra sık iğne yapmış gibi oluyor. Tekrar göstermek istiyorum. Aslında çok basit ama benim endişelendiğim nokta acaba batış kısımlarını şaşırabilir misiniz? Aslında dediğim gibi hiç şaşıracak yer yok. Bakın burası, burası, burası ve önündeki hemen boş sık iğne. Tığın başını dolamadan battım, ilmek aldım. Tığın başını doladım, ilmek aldım. Tığın başını doladım, sonuncu ilmeğe batıyorum, ilmek alıyorum. Tığın başını doladım, sık iğne tepesine battım, ilmek aldım. 8 ilmeği 3 kapatıyorum, sonda 2 ilmek kalana kadar. Bakın bu şekilde. Elimi hiç sıkmıyorum. Çok sıkı sıkı yaparsak ve elimizi iyice sıkıştırırsak bu model çok güzel çıkmayacak diye düşünüyorum. Sadece başlangıçta tığın başını dolamıyorum ama diğer taraflarda başını dolayarak devam ediyorum. Sadece başlangıçta arkadaşlar inanılmaz kolay bir model ve gerçekten keyifli örülen bir model. Şöyle ben yine devam edeceğim. Sıra sonu biraz değişik. Onu da size göstermek istiyorum. Biraz küçük yaptım ki video çok uzamasın çünkü bölüm gerçekten çok kolay. Başı ve sonu iyice göstermek istiyorum. Buralar zaten aynı şekilde ilerliyor. Ben şöyle sıra sonuna kadar devam etmek istiyorum. Sıra sonunda sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi muhteşem. Evet. Bakın bir tane sık iğnem kaldı. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Sonuncu sık iğne tepesine battım. Ve yine 3 kapatıyorum. Evet. Bakın bu şekilde burası biraz verev geliyor. Yani tam manasıyla düzgün durmuyor. Buradan da bir tane atladığımızı sayarsak hemen burada yine aynı işlemi yapıyorum. Sonuncu sık iğneye tekrar battım. 2 kez batmış oluyoruz oraya. Ve 3 kapatıyorum. Sonda 2 tane ve gördüğünüz gibi gayet düzgün oluyor. Şimdi bir sıra bu modeli yapıyoruz. Bir sıra şöyle bir zincir çektim. Sık iğne sıramız var. Bir sıra sık iğne olarak devam ediyoruz. Bakın şöyle trabzan tepelerine batarak tek tek sık iğnelerimi yapıyorum. Bu 2 sıradan oluşuyor. Bir sıra sık iğne, bir sıra model. Şu anda ilk sık iğneyi sayarsak 3. sıradayız. Ama 5. 6. sırada gibiyiz aynı. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Şöyle 4 yukarı çıktığımız için. Evet, sonuncuya da battım. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstermek istiyorum. Hakikaten çok güzel. Bilmiyorum sizler de benim gibi beğendiniz mi? Hemen birinci zincir çekmiştim. 2, 3, 4. Şimdi burada ne yapıyorduk? Hemen bir alt zincire battım. Yine tığın başını dolamadım. İlmek aldım. Tığın başını doladım. Hemen ikinci zincire battım. Tığın başını doladım. 3. zincire battım. 6 tane ilmeğim var.
Tığın başında oluyorum. Bakın hemen dibine batmıyorum. Hemen öndekine batıyorum. Yani burada bir tane atlamış oluyoruz. O yüzden diğer tarafa hep fazladan yapıyoruz. Evet. Bu şekilde 3 3 kapatıyorum. Sonda 2 ilmeğim kalıyor. İkisini aynı anda kapatıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Batacağımız yerler belli. Bakın ilk buraya batıyorum. Tığın başını dolamadan diğer taraflara tığın başını dolayarak batıyorum. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki bakın. Şurada değil, şuna batıyorum hemen boş olana. Battım, ilmek çektim. 3 3 kapatıyorum. Sonda 2. Gördüğünüz gibi eminim ki anlaşıldı. Şöyle bir tane daha göstereceğim. Biliyorsunuz beni anlaşılmayacak diye korkan bir insanı olduğum için videolarımda hep böyle anlaşılsın diye bazen biliyorum çok tekrar da ediyorum ama bu tekrarlarım ve videoları uzatmalarım inanın hep sizler için ve yeni öğrenen arkadaşlar için. Çünkü bir şeyi kaçırmak istemiyorum. Videomu açtığınızda elinize ipinizi ve tığınızı aldığınızda ya ben bu modeli çıkarmak istiyorum dediğinizde daha ilk seyretmede ben o modeli çıkarmanızı istiyorum. Şöyle bak konuşurken şaşırdım. Yani gerçekten tek isteğim bu. Evet. Şöyle devam ediyorum. Çok güzel de yorumlarınız var aslında. Hani videoları seyrediyoruz hemen yapıyoruz diye. İnanın çok mutlu oluyorum. Yapamadım yorumunu alınca gerçekten çok geriliyorum. Acaba nerede yanlış yaptım? Acaba şurayı tam olarak gösteremedim mi diye kendi kendimi yiyorum. O yüzden şöyle birazcık videolar uzuyorsa ve ben çok tekrar ediyorsam videoları geçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ilerletme tuşuna basın, ilerleyin diyorum. Evet, ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet, yine şöyle bir tane sık iğnem kaldı. Burayı unutmadan tekrar göstermek istiyorum. Şöyle sonuncu sık iğneye battım. Yine 3 3 kapatıyorum. Ve burası bitti. Tekrar aynı yere, yani son sık iğneye 2 kez batmış oluyorum. Tekrar aynı yere battım. 3 3 kapatıyorum. 2 ilmek kalana kadar son 2 ilmeği de kapatıyorum. Gördüğünüz gibi gayet düzgün ilerlemiş oluyoruz. Burada ne yapıyorduk? Hemen bir zincir çekiyorum. Modeli çevirip tek tek trabzan tepelerine batarak sık iğnelerimi yapıp dönüyorum. Evet, sık iğne sıramı bitirdim ve şöyle çeviriyorum. Olağanüstü bir model. Umarım sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Ben gerçekten böyle farkındaysanız öve öve bitiremedim. Ama gördüğümde gerçekten modele aşık oldum. Bununla çok güzel bir atkı yapmayı düşünüyorum. Umarım aklımdakini yapabilirim. Yelek de yapabilirim daha sonraki zamanlarda. Çanta da mükemmel olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.